Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen kat kat tel tel ayrılan kete tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı elimle ufalayarak aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 3 adet yumurtam var. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Karıştırmaya devam ederken 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tuzumu ekleyip karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekledim. Unu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıp yoğurmaya devam edeceğim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra hamurumu masaya aldım. Azar azar un serperek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu hamur için toplamda 8 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru masada 4-5 dakika kadar yoğurup toparladım. Tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra beziye sarıyorum. 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum mayalanırken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavamın içerisine aldım. Tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İç harcını dilerseniz margarinle de hazırlayabilirsiniz ama tereyağıyla çok daha güzel oluyor. Bu arada ben annemin yaptığı tereyağını kullandım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tereyağını erittikten sonra 2 bardak un ekliyorum. Tereyağı miktarına göre alacağı un miktarı da değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Topaklanmaya başladıktan sonra un eklemeyi durdurabilirsiniz. Yağı una güzelce yediriyorum. Bu şekilde topak topak olması gerekiyor. Çok fazla da topak topak yapmayın. Bu sefer ketenin içerisinden dökülüyor.
Topak topak olduktan sonra 3-4 dakika kadar kısık ateşte kavurmanız yeterli olacaktır. Ben ketenin iç harcını şekerli olarak hazırlıyorum. Dilerseniz tuzlu olarak da hazırlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Tamamen kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Eğer tuzlu yapacaksanız da 1 tatlı kaşığı kadar tuz eklemeniz yeterli olacaktır. Şekeri ekledikten sonra 1-2 dakika kadar da o şekilde kavurdum. Tamamen soğuduktan sonra cevizini ekliyorum. 1 çay bardağı kadar ceviz kullandım. İç harcını soğuması için kenara alıyorum. Mayalanan hamurun ilk etapta havasını alıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı hamurlarda eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldıktan sonra toparlıyorum. Masaya çok az un serptikten sonra hamurumu masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını beze haline getirdikten sonra hızlı bir şekilde ketelerimi hazırlamaya başlıyorum. Ben yarısını farklı bir şekilde hazırladım. Dilerseniz hepsini aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Veya bu kete tarifini farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Bu hamurdan toplamda 12 adet beze elde ediyorum. 6 tanesini bu şekilde hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra oklava yardımıyla açıyorum. Bu arada iç harcı için kullanacağım yağı da önceden hazırladım. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. O şekilde kullanıyorum. Bezeleri hazırlayıp kenara aldım. İlk bezemi açıyorum. Un ve nişasta karışımı ile açıyorum. 1 bardak un, yarım bardak nişasta olacak şekilde karıştırabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş bezemi büyütüyorum. Açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Ne kadar açarsanız katları o kadar ince, o kadar güzel olacaktır. Bu arada ben oklava ile açtım. Dilerseniz tamamen merdane kullanabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Yağı ılık bir şekilde kullanıyorum. Fırça yardımıyla her yerine değecek şekilde güzelce sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Rulet yardımıyla göz kararı olacak şekilde kestim. Parçaları ortadaki parçanın üzerinde topluyorum. Yağlı kısım elimde kalacak şekilde sarıyorum. Videoda görüldüğü gibi sardıktan sonra iç harcını koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar iç harcı koydum. İsterseniz daha çok koyabilirsiniz veya daha az kullanabilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına bir tane daha gösteriyorum. Sardıktan sonra iç harcını koyuyorum. Yavaş yavaş ağız kısmını kapatıyorum. Alttan da kapatıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donuncaya kadar bir poşetin altında bekletiyorum.
Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. Ketelerimi hazırladım. Merdane yardımıyla yavaş yavaş büyütüyorum. Bir tane tepsiye 3 tane yerleşecek şekilde ayarladım. İsterseniz daha küçük porsiyonluk keteler de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladıktan sonra 4'e bölüp o şekilde servis ediyorum. Keteleri hazırladım, tepsiye yerleştirdim. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Eğer kabarmasını istemiyorsanız tepsi mayası yapmadan da direkt pişirebilirsiniz. Tepsi mayasını yaptıktan sonra yumurta sarısının içerisine biraz süt ekleyip karıştırdım. Ketelerin üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Yarısını da bu şekilde zarf şeklinde katladım. Dokusunu görüyorsunuz. Kat kat tel tel ayrılıyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, lavaş tarifi, yufka tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Ayrıca zarf şeklinde kete tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz dilerseniz. Hemen ayrıntılı bir şekilde doku testi yapıyorum. Kat kat tel tel pul pul dökülen ketelerimiz oldu. Birebir verdiğim ölçülerde verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle sizler de bu şekilde güzel keteler elde edebilirsiniz. Sizler ketenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.